Villainlar gerçekten de hikayelerde büyük önem taşıyor değil mi? Özellikle son yıllarda bu kadar güçlü şekilde yazılmaya başlandı ki birçok yapım artık ana karakterin redemption hikayesinden ziyade bir karakterin neden ve nasıl kötüye dönüştüğünü anlatmayı tercih ediyor. Çünkü iyi yazılmış kötü karakterler her zaman şu soruyu sorduruyor. Acaba bu karakter ne yaşadı da bu noktaya geldi? İşte Askeladd da bu villainlardan biri. Vinland Saga'nın animesini ilk izlediğimde, Askeladd tanıtıldığında zeki bir villain izleyeceğimizi anlamıştım. Başta çok bir sempati hissedememiştim. Pek de onurlu bir karakter gibi durmuyordu. Thor'sun gerçek savaşçı felsefesini gördüğümde Askeladd'ın bundan derinden etkilendiğini görmüştüm. Belki de uzun yıllardır ilk defa Askeladd'ın iç dünyasına bu kadar dokunabilen ilk kişi Thors olmuştu. Askeladd düelloyu hileli bir yolla kazanıp Thors'u öldürmüş olsa da Thors'un son isteğini yerine getirmeyi tercih etmişti. İşte hikayenin bu noktasında Thorfinn'in intikam yolu başladı. Babasına duyduğu tüm sevgi ve saygıyı tam tersine büyük bir kin ve öfkeyle Askeladd'a yönlendirmişti. Köy halkı geri dönüş yolundayken Thorfinn gizlice Askeladd'ın gemisine saklanıp ona intikam yemini etti. Gemideki kimse bu küçük çocuğun haykırışlarını ciddiye almadı, tek bir kişi hariç. O ciddi bakışının arkasında belki de intikamın ne olduğunu bilen bir adam yatıyordu. Thorfinn'in çocukluğu bu intikam yolunda savaş meydanlarında geçti. Henüz 6-7 yaşlarında can almanın ağırlığını hissetmeye başladı. Öldürdüğü insanların sayısı arttıkça suçluluk duygusu giderek azaldı ve intikam arzusu gözlerini kör etti. Babasının bahsettiği gerçek savaşçı idealinden çok uzaklara sürüklendi. Ancak tüm bu karanlığın ve kinin içinde bile Thorfinn Askeladd'ı bir boşluk arasında öldürmek yerine babasını onurlandırmak adına onu birebir düelloda yenmeyi tercih etti. Askeladd, Thorfinn'in potansiyelini daha en başından fark etmişti. Thorfinn zamanla Askeladd için kritik görevlerde kullandığı, ödül olarak düello vaat ettiği bir araç haline geldi. Thorfinn, savaş konusunda oldukça yetenekliydi. Ancak Askeladd'la karşı karşıya geldiğinde tüm savaş stratejisi kayboluyor, yerine öfkeden gözlere dönmüş biri geliyordu. Bu da Askeladd'ın son derece iyi kullandığı bir zayıflıktı. Onunla sanki oyun oynar gibi düellolarda kolaylıkla üstünlük sağlıyordu. Babasının adını anmak bile Thorfinn'i deliye çevirmeye yetiyordu. Askeladd, doğanın kanunu gereği günün birinde Thorfinn'in onu alt edeceğini biliyordu. Thorfinn'in kendisine beslediği nefret ne kadar güçlü olsa da Askeladd'ı farkında olmadan bir öğretmen gibi izliyordu. Askeladd'ın amaçsız bir barbar olmadığı, daha derin hedeflerinin olduğu giderek daha net hale geliyordu. Asıl hedefinin ne olduğunu anlamak ise biraz daha zaman alacaktı. Askeladd ilk defa prensin ismini duyduğunda içinde uzun yıllardır gizlediği duygular yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştı. Yanındaki Vikinglere prensin yanlarına alarak büyük miktarda para kazanabileceklerini söylüyor, onları manipüle ediyordu. Kendi hedefleri uğruna prensin en yakını ve en güvendiği kişi olan Ragnar'ı bile öldürmeyi göze aldı. Gerektiğinde tek suçları yanlış zamanda, yanlış yerde bulunmak olan masum köylülerin dahi ölüm fermanını vermekten çekinmedi. Askeladd kendi amacına ulaşmak için her şeyi, herkesi kullanabilecek yapıdaydı. Prens Canute için Askeladd aynı Thorfinn için olduğu gibi hayatındaki en etkili figürlerden biri haline gelmişti. Zaman içinde prensin içindeki o utangaç ve çekingen çocuk ortadan kaybolmuş, yerine gerçek bir kral adayı gelmişti. Bu dönüşümü gören Askeladd, belki de hayatında ilk kez dürüstçe kendini tamamen prensin yaveri olmaya adamıştı. Thorfinn'de gördüğü savaşçı potansiyeline benzer şekilde Canute'ta da gerçek bir kral olabilecek potansiyeli görmüştü. Belki de Canute kendi memleketini korumak ve kurtarmak için kullanabileceği güçlü bir kral olacaktı. Askeladd için annesi hayatındaki en hassas noktasıydı. Galer'in soylularından gelen annesi, Vikingli barbar lider Olaf tarafından köle olarak alınmıştı ve Askeladd böyle doğmuştu. Babasını görmemişti bile. Annesi hastalandıktan sonra babasının gözünden düşmüş, sokaklara mahkum edilmişti. Askeladd daha çocuk yaşta çalışıp annesine sahip çıkmalıydı. Hastalığı ilerledikçe annesi Lydia düzgün düşünememeye başladı. Bir gün sokakta Olaf'ı gördü ve ona hayranlıkla sarıldı. Onu Askeladd'a doğduğundan beri anlattığı kurtarıcı olan Arterius sanıyordu. Annesi Arterius'un günü geldiğinde onların halkını kurtaracağına ve güzel bir gelecek getireceğine inanıyordu. Babasının yavaşça elini kılıcına götürdüğünü gören Askeladd o an bir şeyin farkına vardı. Annesinin bahsettiği o savaşçı şimdi gelmeyecekse ne zaman gelecekti? Saniyeler ilerledikçe Askeladd fark etti. Ne tanrı ne bir savaşçı Askeladd'ın annesini kurtarmaya gelecekti. Bir şey yapmak zorundaydı. Bir refleksle gördüğü kılıcı çekip babasına saldırdı. İlk defa kılıcı eline almasına rağmen resmen dans ediyordu. Askeladd annesine bu hayatı maruz gören adamı asla affedemezdi. Thorfinn'in aksine Askeladd intikam için her şeyi yapmaya hazırdı.
Babasının yanına geçti. Onlarla içti, onlarla güldü, onlarla yaşadı. Kendini herkese sevdirdi. Ta ki 2 yıl sonra artık herkes Askeladd'a %100 güvenene kadar. Babasını başka bir kölesiyle yataktayken en savunmasız halinde katletti Askeladd. Yıllarca intikam için yaşamıştı ve sonunda başarmıştı. Babasını öldürdükten sonra annesinin son yıllarını kendi memleketinde yaşamasını istedi ve onu Galer'e geri götürdü. Annesi kısa bir zaman sonra orada ona veda edecekti. Askeladd tüm çocukluğunu bu intikama adamıştı ve artık intikam diye bir şey kalmadığında bir boşlukta bulmuştu kendini. Tekrar Danimarka'ya geri döndü. Babasından gelen kan bağından nefret ediyordu. Savaşçılardan, yağmalayan herkesten tek tek. Kendisinden bile nefret ediyordu belki. Kendini zamanla o nefret ettiği insanların lideri olarak buldu. Ama annesinin ona hissettirdiği duygular o kadar sıcaktı ki ona duyduğu bağ hiçbir zaman unutulmadı. Hep Britanya ve Galler'e bağlı kaldı ve kendi vatanı için en iyisini yapmayı amaçladı. Kral, Prens Canut'u gözden çıkarmıştı ve herkes bunun farkındaydı. Askeladd zekası ve stratejik dehasıyla krala karşı planlarını büyük bir başarıyla yürütüyordu. Zaman zaman kralı köşeye sıkıştırmayı bile başarmıştı. Kral konuşması sırasında kölelerden bahsetmişti. İstemeden de olsa Askeladd'ın en zayıf noktasını açığa çıkardı. Kölelik konusu Askeladd için derin bir yaraydı. Çünkü annesi Lydia'nın köle olarak yaşadığı hayat onu asla terk etmeyen bir kabustu. Thorfinn bile Askeladd'ı ilk defa kontrol edemez bir öfke içinde görmüş, şaşırmıştı. Belki rastlantı, belki de kralın zekası sayesinde Kral Sweyn bir süre sonra Askeladd'ın gerçek kimliğini ve Galler ile olan bağlantısını keşfetti. Kral bunu prensi yok etmek için bir koz olarak kullanmaya karar verdi. Askeladd'ı hayatının en zor seçimini yapmaya zorladı. Annesiyle arasındaki son bağ olan vatanını nasıl terk edebilirdi? Bu onun için imkansızdı. Askeladd durdu ve düşündü. Hayatı boyunca hep başkalarını yönlendiren, kendi çıkarları için yaşayan biri olmuştu. Gerçek anlamda fedakarlık yaptığını kimse görmemişti. Ancak şimdi Askeladd'ın gerçek bir kahraman olma vakti gelmişti. Kralın kendisini köşeye sıkıştırdığını ve artık kaçacak yerinin kalmadığını fark ettiğinde zihninde 3. bir seçenek belirmişti. İki taraftan da gelen soyunun onu kral yapmaya yeterli olduğunu haykırarak herkesi şaşırttı. Bir anda Kral Sweyn'e ağır hakaretler yağdırmaya başladı. Sanki aklını kaybetmiş gibi davranıyordu. Ama bu delilik rolünün ardında yatan gerçek zekice bir plandı. Bu şekilde deli gibi davranabilir ve kralı öldürebilirdi. Sonra da prens tarafından öldürülürse onu gerçek kurtarıcı olarak görebilirlerdi. Tüm salon şoka uğramış, şaşkınlıkla onu izliyordu. İnsanlar ona hep Askeladd olarak seslenmişti. Ama şimdi ilk defa gerçek kimliğini yüksek sesle dile getiriyordu. Lucius Artorius Castus. Bu sözleri söyledikten sonra kralı ve çevresindeki onlarca adamı öldürmeye başladı. Kılıcı adeta ölümcül bir dansın parçasıydı. Salonun ortasında yalnızca o ve prens kalmıştı. Herkesin önünde Prens Canut'un kılıcından ölümcül bir yara aldı. O efsanelerdeki büyük kahraman belki hiç gelmemişti. Ama Askeladd kendi halkı ve annesine olan bağlılığı için gereken kurtarıcı olmuştu. Son nefesini vermeden önce gözlerini Thorfinn'e çevirdi. Onun kendisi gibi intikam ve nefret içinde tükenip gitmesini istemiyordu. Ona hayatının son öğüdünü verdi. お前、どう生きるつもりだ? Lucius belki bir kral olmadı. Belki bir kahraman da değil. Ama halkı ve prens için kendini feda eden biri olarak efsaneye dönüştü.